Merhaba arkadaşlar, bir Inside Out English programıyla daha sizinleyim. Ben Zek ve bildiğiniz gibi bu seride, bu programla biz daha çok gerçek İngilizce dediğim şey öğrenmeye çalışıyoruz. Yani ana dili İngilizce olan native speaker dediğimiz kişilerin kullandığı İngilizce, konuştuğu İngilizce, onların kurduğu cümleler, onların kullandığı ifadeler, onu öğrenmeye çalışıyoruz bu seride. Şimdi serinin ikinci bölümünü izliyorsunuz. Birinci bölümü var, hem de bir tanıtım videosu var. Onları izlemediyseniz, tanıtım videosu veya birinci bölümünü izlemediyseniz mutlaka onları izleyin. Çünkü o videolarda söylediklerimi şimdi tekrarlamayacağım. O videolarda çok önemli şeyler var. Onları izleyin. Ondan sonra buraya dönün. Ama biz hemen başlayabiliriz. İlk önce bir video izleyeceğiz. İlk bölümde olduğu gibi bu benim konuştuğum bir video olacak. Ondan sonra bu videoda söylenen her şeyin yavaşlamış halini duyacağız. Ondan sonra bir Türkçe bir açıklama olacak. O zaman hadi başlayalım. İlk önce videoyu izleyelim. So when we're talking about the differences between Turkish and American culture, there's obviously a ton of things that we could talk about. But one of my favorite things to talk about when we're having this conversation is to bring up the Turkish word naz, right? So nazlanmak, you have things like that in Turkish. If you try to look up the English translation of the word naz or nazlanmak, there's nothing there. There's no English equivalent of that word as far as I can think of. We don't have the word because we don't have the concept in American culture. So if you ask me a question, if you say, hey, Zach, do you want this? I'm going to say yes, or I'm going to say no. If I want it, I'm going to say yes. If I don't want it, I'm going to say no. There's never a point at which I say things like, I want it, but I don't want to be rude, so first let me say that I don't want it, and then he'll insist, and then I'll be like, okay. That's just not how my brain works. I had a friend come over one time, and I was going to eat something. I don't remember what it was. And I said, hey, man, I think it was pasta or some noodles or something. I said, hey, man, I'm going to have a snack. Do you want some? And he's like, nah, bro, I'm good. And I said, hey, I'm American. I'm not asking again. And he goes, okay, bro, I'll have some. Evet, videomuzu izledik. O videoda anlamadığınız şeyler olduysa dönün videonun başına ve tekrar izleyin ve anlamadığınız şeyleri, böyle yerleri defalarca izleyeceksiniz, tamam mı? Ondan sonra bu videonun yavaşlamış net anlaşılır halini duyacağız. Ama var ya, çok ciddiyim. Yani hemen şu yavaş olana geçmeyin. Tekrarlıyorum, o ilk videoyu sadece bir kez izlemeyeceksiniz. Defalarca izlemeniz gerekebilir anlamak için. O anlamadığınız yerleri var ya, onları 5 kez, 10 kez, 15 kez falan dinlemeniz gerekebilir anlamak için. Yani anlayana kadar izleyin, tamam mı? Ama iyice anlamaya çalıştıktan sonra bile anlamadığınız şeyler kaldıysa demek ki şimdi bir sonraki bölüme geçebiliriz. Şimdi bu çektiğim videoda ne söylediysem şimdi daha yavaş, daha anlaşılır bir şekilde, daha düz bir aksanla tekrarlayacağım. So when we're talking about the differences between Turkish and American culture. So when we're talking about the differences between Turkish and American culture. There's obviously a ton of things that we could talk about. There's obviously a ton of stuff that we could talk about. But one of my favorite things to talk about. But one of my favorite things to talk about. When we're having this conversation. When we're having this conversation. Is to bring up the Turkish word naz. Is to bring up the Turkish word naz. Right, so nazlanmak. Right, so nazlanmak. You have things like that in Turkish. You have things like that in Turkish. If you try to look up the English translation of the word naz or nazlanmak. If you try to look up the English translation of the word naz or nazlanmak. There's nothing there. There's nothing there. We don't have. There's no English equivalent of that word as far as I can think of. There's no English equivalent of that word as far as I can think of. We don't have the word because we don't have the concept. We don't have the word because we don't have the concept. In American culture. In American culture. So if you ask me a question. So if you ask me a question. If you say, hey, Zach, do you want this? If you say, hey, Zach, do you want this? I'm going to say yes, or I'm going to say no. I'm going to say yes, or I'm going to say no. If I want it, I'm going to say yes. If I don't want it, I'm going to say no. If I want it,
I'm gonna say yes. If I don't... Şunu kapatayım da. If I want it, I'm gonna say yes. If I don't want it, I'm gonna say no. There's never a point at which I say things like, There's never a point at which I say things like, I want it, but I don't want to be rude. I want it, but I don't want to be rude. So first let me say that I don't want it. So first, let me say that I don't want it. And then he'll insist. And then he'll insist. And then I'll be like, okay. And then I'll be like, okay. That's just not how my brain works. That's just not how my brain works. I had a friend come over one time. I had a friend come over one time. And I was going to eat something. I don't remember what it was. And I was going to eat something. I don't remember what it was. I said, hey man. And I said, hey man. I think it was pasta or some noodles or something. I think it was pasta or some noodles or something. I said, hey man, I'm going to have a snack. I said, hey man, I'm gonna have a snack. Do you want some? Do you want some? And he's like, nah, bro, I'm good. And he's like, nah, bruh, I'm good. And I said, hey, I'm American. And I said, hey, I'm American. I'm not asking again. I'm not asking again. And he goes, okay, bro, I'll have some. And he goes, okay bro, I'll have some. Evet, şimdi yavaşlamış, daha düz halini duyduk. Umarım hızlı konuştuğum yerleri daha iyi anlıyorsunuz artık. Ama yine anlamadığınız şeyler olabilir. O yüzden şimdi Türkçe açıklamasına geçiyoruz. Yine bu videoyu tekrar izleyeceğim ve bana zor gelen, bu zor olabilir falan dediğim yerleri anlatacağım. So when we're talking about the differences between Turkish and American culture. Yine so ile başlarım bu konuşmaya. Bir önceki videoda olduğu gibi. Neden? Ben de bilmiyorum. Niye böyle konuştuğumuzu, niye so ile başladığımızı ben de bilmiyorum. Anlamıyorum. Mantıklı değil. Ama biz so ile başlıyoruz her şeye. Siz de so ile başlarsınız. Tamam mı? There's obviously a ton of things that we could talk about. There's obviously a ton of things that we could talk about. Burada bir şey var. Bir dakika. Şimdi that we could talk about var ya, onu çıkaralım. Yani konuşabileceğimiz. Yani diyorum, burada konuşabileceğimiz o kadar şey var ki falan diyorum da konuşabileceğimiz o that we could talk about falan onu çıkardık şimdi, tamam mı? Ondan sonra obviously onu da çıkardık. Ne kaldı? There's a ton of things. There's a ton of things. A ton ne oluyor? Yani çok. Ton aslında bir ağırlık birimi. 2000 pound falan mıydı? Hatırlamıyorum. Ama günlük İngilizce'de bu ton kullanılıyor. I have a ton of friends. Çok arkadaşım var. I have a ton of friends. Ya da I have tons of friends. Ama aslında konuşmak istediğim şey o değil. Aslında konuşmak istediğim şey there's a ton of things. Oradaki there's var ya, there's ne oluyor? There is'in kısaltılmış hali. Bir kısaltılma oluyor. Ama there is ne zaman dersin? There is tekil şeyler için kullanırsın. Yani tek bir şeyden bahsetmek için there is dersin. Orada bir köpek var. There is a dog. Mesela elimde bir telefon var. There is a phone in my hand. There is. Tek bir şeyden bahsetmek için. Ama ben birçok şeyden bahsettim, değil mi? Dedim ki konuşabileceğimiz birçok şey var. Ama there's dedim. Yani there is'in kısaltılmış halini kullandım. Yani the is kullanmış oldum. Neden böyle bir şey dedim? Çünkü ben yanlış konuşmuşum. Bazen oluyor. There is deseydim. Yani there is dedikten sonra çoğul bir şeyden, yani birçok şeyden bahsetseydim kulağıma biraz yanlış gelirdi. Ama there's kullanınca kulağıma hiç yanlış gelmez. Ben de öyle konuşuyormuşum. O zaman siz insanlarla konuşurken there's diyecekler. Birçok şeyden bahsetmek için, yani çoğul bir nesneden bahsetmek için. Ama bu kafanızı karıştırmasın. Biz böyle konuşuyoruz. Yanlış olabilir, o tartışılır ama biz böyle konuşuyoruz. But one of my favorite things to talk about when we're having this conversation. One of my favorites. Sizde var, favori var Türkçe'de. Yani en sevdiğim, en beğendiğim falan. Bu yüzden one of my favorites, en sevdiklerimden bir tanesi gibi bir şey olur. Yani en sevdiğim şeylerden bir tanesi olur. Bunu öğrenmek lazım. One of my favorites. But one of my favorite things to talk about when we're having this conversation is to bring up the Turkish word naz. Evet, burada yine yanlış konuşmuşum. Dedim ki, ne demişim?
Dedim ki one of my favorite things to talk about, yani en çok nasıl diyebiliriz, en çok konuşmaya sevdiğim konulardan bir tanesi. Ondan sonra dedim ki to bring up the word nas. Bring up, yani konuyu açıyorsun, işte bring up, bir konu açıldığında onu bring up yapmış oluyorsun. Yani bunu tam çevirecek olursak en çok konuşmaya sevdiğim konulardan bir tanesi bu konuyu açmak. Cümlenin başında bir konudan bahsettim. Dedim ki bu en sevdiğim konu. Cümlenin sonunda dedim ki bu konu nas kelimesinden bahsetmek. Nas kelimesi konusunu açmak gibi bir şey. Yani tam olmadı, yani mantıklı bir şey değildi. Tam oturmadı. Ama biz böyle konuşuyoruz, ne yapalım? İnsanlar böyle konuşuyor ve böyle konuşunca anlamanız gerekecek. O yüzden alışın. There's no English equivalent of that word. There's no English equivalent of that word. Bu equivalent kelimesi gayet güzel bir kelime, öğrenmeniz gereken. Bunu Türkçe olarak ifade edecek olsam derim ki yani bunun İngilizce'de bir karşılığı yok, yani bir İngilizce karşılığı yok gibi bir şey derdim. Yani equivalent kelimesi aslında equal kelimesinden geliyor. Equal yani eşit, yani aynı seviyede, aynı şey. Matematikte kullanılır. 2 artı 2 equals 4. Yani iki şey aynı olunca ya da aynı işi görünce ya da aynı şey yapınca bunun equivalenti olduğunu söyleyebiliriz. Yani aynılar ya, işte yani aynı şey yapıyorlar ya, işte equivalentler. O zaman diller için kullanabilirsin. Yani bu kelimenin İngilizce'de bir karşılığı yok. There is no English equivalent of this word. Ama bu sadece diller için kullanılan bir şey değil. Aslında çok güzel bir örnek geldi aklıma şimdi. Diyelim ki Türkiye ile ilgili hiçbir şey bilmeyen bir Amerikalıyla konuşuyorsun ve İstanbul şehrini anlatmaya çalışıyorsun, tanıtmaya çalışıyorsun ve o adam hiçbir şey anlamıyor, hiçbir şey bilmiyor. Ondan sonra diyorsun ki ya düşün, it's like the Turkish equivalent of New York. It's the Turkish equivalent of New York. Yani Türkiye'nin işte New York'u demiş oluyorsun. Yani New York'un Türkiye'deki karşılığı gibi bir şey demiş oluyorsun. It's the Turkish equivalent of New York. İşte büyük bir şehir, kalabalık bir şehir. İşte Amerika için New York neyse, Türkiye için İstanbul odur demiş oluyorsun. It's the Turkish equivalent of New York. Bu equivalent kelimesi iyidir, güzeldir. Öğrenin. There's no English equivalent of that word as far as I can think of. There's no English equivalent of that word as far as I can think of. Bu aslında yine biraz garip oldu, biraz yanlış oldu. As far as I know iyi olurdu, güzel olurdu. Yani benim bildiğim kadarıyla, benim bildiğim kadarıyla deseydim, yani as far as I know deseydim, biraz daha mantıklı, biraz daha anlaşılır bir cümle olurdu. Ama onu demeye başladım, as far as I ile başladım değil mi? Ama ondan sonra no demek istemedim. Yani aklıma bir şey gelmiyor demek istedim. O yüzden as far as I can think of, yani benim düşünebildiğim kadarıyla gibi bir şey oldu. O da biraz garip oldu. Yani demek istedim ki şimdilik bir şey aklıma gelmiyor. İşte bununla ilgili. O yüzden bir karşılığı yok diyebilirim. Bunu kullanmayın. Bu aslında çok güzel bir cümle değil ama biri kullanırsa anlarsınız. There's never a point at which I say things like. There's never a point at which I say things like. Ve like'tan sonrası çok önemli değil. Ama at which. There's never a point at which. O at which sizin için biraz zor olacak. Baştan başlayalım. There's never. Ne oluyor? Yani bir şey olmuyor. Ne diyeceksek, bu cümle nasıl bitecekse o olmuyor. Tamam. There's never. Tamam. Onu bitirdik. Şimdi a point. Bu point nasıl oluyor? Puan mı oluyor? Bu daha çok an. Yani bir zaman, bir nokta, bir andan bahsediyor. There's never a point. Yani belli bir an, belli bir zaman, belli bir olay yaşanmıyor. Olmuyor. Tamam. Nasıl bir an, nasıl bir zaman, nasıl bir olay? There's never a point at which I say bla bla bla. Bu. Tamam. Bunu söylediğim bir zaman olmuyor. İşte ondan sonra bir şey diyorum. Yani o dediğim şey, işte bu cümleden sonra dediğim şeyleri dediğim bir zaman olmuyor. Bu cümleyi Türkçe'ye çevirmek için o en sondaki şeyleri başa almak lazım. Çünkü diyorum ki işte şunu dediğim bir an olmuyor. Diyorum ya, o cümlenin sonunda oluyor. O yüzden bunu işte ana dili Türkçe olan bir kişi için biraz zor olabilir. Şimdi başka bir örnek vereyim. There will never be a point at which I am too tired to work out. Too tired to work out. Ben spora bayılan bir insanım. Spor yapmayı çok severim. Ve burada diyorum ki yani spor yapamayacak kadar yorulduğum bir zaman olmayacak gibi bir şey. Yani onun Türkçesi biraz saçma olabilir. Ama o İngilizce cümleyi anlamak için
Onu düşünebilirsiniz. Ve bu aslında bayağı uzun bir konu. Bu at which, on which, in which falan konusu. Ve şimdi onu anlatmak için bu video pek yetmez. Çok uzun süre. O yüzden bunu çok iyi anlatan bir şey bulayım internetten. Onun linkini aşağıdaki açıklamada bırakayım. Siz oraya gidip öğrenebilirsiniz. I want it, but I don't want to be rude, so first let me say that I don't want it. And Let me say that I don't want it. Yani ilk önce istemediğimi söyleyeyim, ondan sonra gibi bir şey dedim burada. Bu söyleyeyim, yani söyleyelim falan gibi şeyler İngilizce'de çok kullanılmıyor. Ama burada kullandım. Demek ki kullanılıyormuş. Genelde İngilizce'de let dediğin zamanlar daha çok izin ile ilgili bir şey demiş oluyorsun. Yani I let you do this. Yani bunu yapmana izin verdim. Yani sana engel olmadım demiş oluyorsun. Ama burada söyleyelim gibi bir şey demişim. and then he'll insist, and then I'll be okay. And then I'll be okay. Buradaki kelimesi aslında konuşmakla ilgili bir şey oluyor. And then I'll be okay ne anlama geliyor? Ondan sonra diyeceğim ki okay. Başka bir örnek vereyim. And I was are you serious? Are you serious? Ciddi misin oluyor. O yüzden and I was ciddi misin? Yani dedim ki ciddi misin? Böyle bir kullanım hiç resmi değil. Bu kullanımı hiç resmi değil. Ama herkes kullanıyor. Tamam mı? O yüzden okulda kullanmayın. Bir sınavda kullanmayın. Ama arkadaşlarla konuşurken kullanabilirsiniz. I had a friend come over one time. I had a friend come over. Come over ne oluyor? Yani come over dediğiniz zaman birinin evine gidiyorsun. Yani biri senin evine geliyor. Come over. Can Zach come over? Zach bize gelebilir mi? Mesela bir çocuk annesine gidip arkadaşım bize gelebilir mi? Can my friend come over? Come over. Tamam mı? Ama dedim ki I had a friend come over. Tamam mı? Had ne zaman kullanılır? Mesela benim bir mikrofonum vardı. I had a mikrofon. A microphone. Benim bir kalemim vardı. Kalem. I had a pen. Ama ben nasıl kullandım? Yani bir olaydan bahsetmek için. Bu have, had olaya günlük İngilizce'de gayet yaygın bir şey aslında. Normalde bunun mantığını size anlatmak isterdim ama ben de mantığını bilmiyorum ki. O yüzden şimdi birkaç örnek daha vereyim. Mesela diyebilirim ki yeah, I had some crazy guy come start yelling at me today. I had some crazy guy come and start yelling at me today. Yani bugün dedi bir adam bana bağırmaya başladı. Ama oradaki had anlamına gelmiyor. Mesela ben gitar çalıyorum. Diyelim ki ben bir müzik grubu için gitar çalıyorum ve diyorum ki we had a lot of people come to the concert. We had a lot of people come to the concert. Diyorum ki yani birçok kişi geldi konsere. Bizim konserimize çok kişi geldi. Yani aslında buradaki have'ler, had'ler falan aslında have ve had anlamına gelmiyor. Ben de anlamıyorum. Siz ne anlayacağınızı hiç düşünmüyorum. Ama artık dinlemeye başlayın. Ki bunun gibi şeyler çıkınca biraz daha iyi anlarsınız ve yavaş yavaş siz de belki kullanmaya başlarsınız. Hem de demem gereken bir şey daha var. Had, have falan ettirmek, yaptırmak falan da olabilir. Mesela bir evini temizlettin. I had my house cleaned. Ya da ne bileyim arabanı yaptın, tamir ettirdin. Yani sen tamir etmedin, bir başkasının tamir etmesini sağladın sebep oldun falan. I had my car fixed falan. Bu have had aynı zamanda o anlama geliyor. Ben öyle kullanmadım ama öyle yani kullanılabilir. I said, hey man, I'm gonna have a snack. Do you want some? Snack. Snack ne oluyor? Yani atıştırmalık. Yani tam kocaman bir öğün değil de yani küçük bir şey. Yediğin ufak bir şey. And he's like, nah bro, I'm good. Yine he's like dedim. He's like, nah I'm good. Yani dedi ki, nah I'm good. And he goes, okay bro, I'll have some. And he goes, okay bro, I'll have some. Bir kere bunu şimdiki zaman olarak söyledim. And he goes. Yani diyor ki, evet alırım. Yani diyor ki, yes I'll have some. Aslında geçmişte yaşanan bir olay ama bu geçmişte yaşanan olaydan bahsetmek için şimdiki zamana kullanıyorum. Siz de bunu yapıyorsunuz Türkçe'de, biz de yapıyoruz İngilizce'de. Ama aslında önemli olan bu değil. Önemli olan buradaki goes kelimesi. Buradaki goes kelimesi az önceki like kelimesine benziyor aslında. Çünkü aslında bunu dedi, bunu diyor demiş oluyorum bu goes kelimesiyle. And he goes dediğim zaman ve dedi ki ama şimdiki zaman kullanıyorum. Bunu herhangi bir şey için diyebilirsin yani. And he goes, are you crazy? O zaman Amerikalılarla konuşurken go ve like kelimeleri
yani demek, konuşmak, söylemek için kullanılabilir. Evet gençler, benim demek istediklerim bunlar. Videoyu izledik, videonun yavaşlamış halini dinledik, ondan sonra açıklamayı dinledik. Ama hala anlamadığınız şeyler varsa onlara işte yorumlarda sorabilirsiniz, yazabilirsiniz ve hepsini cevaplamak için elimden geleni yaparım. Ama her zaman söylediğim gibi sormadan önce diğer yorumlara bakın, diğer sorulara bakın, aynı sorulara 5 kez 10 kez cevap vermeyeyim. Videoyu beğendiyseniz işte beğenmeyi unutmayın. İşte o beğen düğmesine basmayı unutmayın. Bu benim için çok büyük bir destek olur. Destek değil de yani teşvik olur. Çünkü bu videoları yapmak çok zamanımı alıyor. Çok bayağı yani uzun sürüyor. O yüzden insanların bu videolardan faydalandığını bir görebilirsem benim için çok işte büyük bir teşvik olur. Abone olmayı unutmayın. Beni Facebook'ta takip edebilirsiniz. Instagram'da takip edebilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşürüz.